Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda bilenler bilir, temelden bir Almanca anlatmıyorum. Sınavlara dair gereklilikleri, belli başlı merak edilen konuları elimden geldiğince destek amaçlı aktarıyorum, anlatıyorum. Bu videoda da A2 mail örneği göstereceğim. Öncesinde A1 ile arasındaki farkı biraz sizlere anlatmak isterim. A1'de mail mektup bir bölümden oluşuyor. Bir soru kalıbı var ve sizden bu soru kalıbına cevap vermeniz bekleniyor. Şimdi burada bir örneğimiz var. Onu şimdi açalım. Onun üzerinden kısa bir açıklama yapıp A2 örneğine geçelim. Şimdi bu örnekte gördüğünüz gibi kısa bir açıklama ile 3 maddeye değinerek doğru şekilde maile cevap vermeniz önemliydi. Bu şekilde çizgili bir formda sınavda oluyor. Maili buraya yazmanız beklenir. Yaklaşık 20-30 kelime olacak şekilde bir cümle kurmanıza bakılıyor. A1 bu şekildeydi. A1 mektup mail videolarıma kanalımdan ulaşabilirsiniz. Açıklamalara da linklerini eklerim. Şimdi A2 ile arasındaki farkı anlatmak adına burayı örnek olarak size gösterdim. Şimdi A2'ye geçelim. A2 sınavında da mail, mektup 2 bölümden oluşuyor arkadaşlar. A1'den farklı olarak. SMS burada gördüğünüz gibi eklenmiş. Yani bir SMS ve bir e-mail yazmanız beklenir. A1'den sonra siz zaten buna hazır olmuş olursunuz. Size zor gelmesin. Burada yine karşınızda şimdi örneğini çıkartacağım. Böyle bir form çıkacak. Bu form yine 2 bölümden oluşuyor. Tek bir sayfada üstte SMS, altta da e-mail'i yazmanız bekleniyor. Evet, karşınızda çıkacak formu da şimdi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi üstte SMS'i, altta da e-mail'i yazıyoruz. Şimdi bunları gösterdiğim örnekleri sizlere tek tek açıklayıp forma aktaralım. Evet, ilk SMS örneğimiz. Burada yaklaşık 20-30 kelimeden oluşan cümle kurmamız bekleniyor. Şimdi bunu açıklayalım. Sie sind unterwegs in der Stadt und schreiben eine SMS an Ihre Freundin Ekaterine. Türkçe olarak burayı açıklayalım. Yine ilk 3 maddeye değinmemiz gerekiyor. Şehirde yollardasınız ve arkadaşınız Ekaterine'ye mesaj atıyorsunuz. İlk madde geç kaldığınız için özür dileyin diyor. İkincisinde Schreiben Sie warum nedenini yaz diyor. Üçüncüsünde de buluşma için yeni bir yer ve saat belirtin diyor. Şimdi bu maddelere değinerek SMS yazalım. Hitaplarda daha önce ne demiştik? Eğer samimiysek kız ve erkek olarak tabi burada dikkat etmemiz gereken noktalar var. Hallo, liebe veya liber olarak samimiysek bu şekilde başlayabiliriz. Hallo Ekaterine, tut mir leid, ich bin im Stau, komme später, treffen uns um 8 Uhr auf Hauptbahnhof, bis später. Merhaba Ekaterine, üzgünüm trafiğe takıldım. Sonra gelirim saat 8'de tren istasyonunda buluşalım. Sonra görüşürüz. Gördüğünüz gibi kısa tuttum. Yaklaşık 20-30 kelime olacak şekilde bir cümle kurduysam hemen bırakıyorum. Mailime daha hızlı geçebilmek için. Var olabilecek diğer cümleleri de size fikir olsun diye hemen buraya ekleyeceğim. Bunları da bu kalıpları da kullanabilirsiniz. Evet, mailimize bakalım.
Ihr Chef Herr Lehmann hat bald Geburtstag. Hat Ihnen eine Einladung zu seiner Feier geschickt. Schreiben Sie Herrn Lehmann eine E-Mail. Patronunuz Bay Lehmann'ın doğum günü yaklaşıyor. Sizi partisine bir davet gönderdi. Bay Lehmann'a e-posta gönderin diyor. Tabii ki ilk 3 maddeye değiniyoruz. Soru kalıbı gibi düşünün bunları. Bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie kommen. Burada teşekkür et ve geleceğini söyle diyor. Informieren Sie, dass Sie jemanden mitbringen. Yanınızda birini getireceğinizi de belirtin istiyor. Fragen Sie nach dem Weg. Yani burada da yol tarifi isteyin, yolu sorun diyor. Şimdi bunları cevaplayalım. Patronunuz olduğu için resmi hitap kullanmamız burada doğru olacaktır. O yüzden kullanacağımız kalıp Sehr geehrter olmalı. Sehr geehrter Herr Lehmann diye başlayalım. Sehr geehrter Herr Lehmann, ich danke Ihnen für Ihre Einladung. Ich werde kommen. Es hat mich gefreut. Darf ich meinen Ehemann Klaus mitbringen? Es tut mir leid, ich habe den Weg vergessen. Könnten Sie den beschreiben? Ich warte auf Ihre Antwort. Mit freundlichen Danken, Sarah Ivi. Dedik ki Sayın Lehmann, davetiniz için teşekkür ederim. Geleceğim. Memnun oldum, yani davet için memnun oldum diyoruz. Eşim Klaus'u yanımda getirebilir miyim diye soru sorduk. Üzgünüm, yolu unuttum. Yolu bana yazabilir misiniz diye kendisini söyledik. Ayrıca cevabınızı bekliyorum. Nazikçe, kibarca anlamında mit freundlichen Danken dedik. Teşekkür ederim. İsim, soyisim. İlk 3 maddeye değinerek mailimizi yazdık, cevaplamış olduk. Burada mailde yaklaşık 30-40 kelime olacak şekilde bir cümle kurmanıza bakılıyor. Tabii cümleleri doğru şekilde kurmanız size puan kazandıracak. Şimdi bu maile de farklı hangi kalıplar eklenebilir, birkaç tane örneği buraya ekleyeceğim. Sizler bunları not alabilirsiniz. Maillerinizde kullanabilirsiniz bu kalıpları. Aslında en çok mektubun konusunun içeriğini doğru anlayıp anlamadığınızı burada ölçüyorlar. Sizler zaten A1'den sonra kelime hazneniz gelişmiş olacağı için mail, mektup, SMS ve benzeri fark etmeksizin sürekli bunları da yazarak çalışmalar yaparsanız bu bölümler hatta B1'e kadar size anlaşılır ve çok kolay gelecektir arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar Göte'nin örnekleriydi. ÖSD, TAEK veya HAS gibi diğer kursların maillerini de örnekler halinde sizlere sunmayı düşünüyorum. Farklılıklar gösterebilir. Şu anda bir giriş yapmış olduk A2'ye. A2 ile ilgili sorularınızı veya paylaşmak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar.